Merhaba, ben Aslı Özkaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Merhabalar, ben Doruk. Eşimden bir şans daha istiyorum. Aramızdaki buzların erinmesi için eşimin biraz fazla alınganlık gösterdiğini düşünerek aslında küslüğümüzün çok da önemsenecek bir konu olmadan çözülebileceğini biliyorum. Yaklaşık bir aydır ayrı evlerde yaşıyoruz. O yüzden bu durum biraz can sıkıcı olmaya başladı. Sizin de vasıtanızla bir şekilde bu programa başvurmak istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Sevgili izleyiciler, evliliklerde yaşanan küslüklerin altında ya söylenmemiş bir gerçek ya da anlatılmamış bir hikaye vardır. Gelin şimdi sizi eşiyle küs olan ve ona sürpriz yapmak isteyen Doruk Bey'le tanıştırayım. Ben eşimden bir şans istiyorum. Son bir aydır aramız çok iyi değil. Peki eşin şu an hali hazırda evlisiniz değil Evet, mi kendisiyle? Olay biraz değişik çünkü evi terk etti. Nasıl oldu, kavga ettiniz, eşiniz uyandı ve çocuğu da alıp gitti mi? Yani öyle denilebilir. Yani kabaca tarif edersek böyle. Olayları çok farklı anlattı size sanırım. Bu buzdağının görünen kısmı. Bir de görünmeyen kısmı var. Bunun bir de ayrı ev yapmış yani. Ayrı evi var yani. Üst komşum yedirdiğim, içirdiğim, evime soktuğum insan. Yemeğini Sizin yiyen bir kocanız insan. sizi üst komşunuzla mı aldatıyormuş? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız Doruk Bey? Çok teşekkür ederim Aslanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ben programı neden başvurduğunuzu biraz biliyorum ama izleyicilerimizin de duyması için Tabii. sormak istiyorum. Kimden bir şans istiyorsunuz? Ben eşimden bir şans istiyorum. Son bir aydır aramız çok iyi değil. Onun için tekrardan bir araya gelmek için size başvurmak istedim. Peki eşin şu an hali hazırda evlisiniz değil Evet, mi kendisiyle? İsmi neydi? Ebru, Ebru Hanım. Evet. Peki şu anda eşiniz. kesinlikle. O zaman programa neden başvurdunuz? İstediğiniz zaman ulaşamıyor musunuz? Ya Aynı evde değil misiniz? olay biraz değişik çünkü evi terk etti. Dediğim gibi bir aydır bu şekilde devam Bir ediyoruz. ay önce mi terk etti Evet. evi? Şu an bir aydır görüşmüyoruz. Ne oldu? Herkesin sosyal yaşantısında gerçekleşen olaylar aslında her evlilikte olur denilen şeyler. Öyle çok büyütecek bir şey yok. Evi terk etmiş ama bir kadın evini terk ediyorsa yani ortada büyük bir şey vardır bence. Muhtemelen onun bakış açısına göre bir şeyler olabilir ama hani benim bakış açıma göre bence her evlilikte olan öyle her Çocuk var mı? sıkıntının yaşanan... Evet, bir çocuğumuz var. Kaç yaşında? 6 yaşında. 6 yaşında. Evet. Kız mı erkek mi? Damla ismi bir kız. Damla'yı da mı götürdü evden gittiğinde? Evet, kesinlikle. Annesi vasıtasıyla görebiliyorum. İşten ayrılacağı zaman mesaj yazıyor. Ben de kızımı görmek için annesine gidiyorum gibi böyle bir akış içerisindeyiz şu an. Peki kaç yıllık bir evlilik dediniz? 10 yıl ama 2 yıllık bir tanışma faslımız var. Yani toplam 12 yıl denilebilir. 12 buna. yıldır birliktesiniz aslında. Kesinlikle evet. Nasıl oldu, kavga ettiniz, eşiniz uyandı ve çocuğu da alıp gitti mi? Yani öyle denilebilir. Yani kabaca tarif edersek öyle kesinlikle. Siz Pek sürekli öyle. kesinlikle diyorsunuz. Çok mu eminsiniz bu olan olaylardan? Yani ağız alışkanlığı mı yoksa? Ya belki bu sosyal medya işiyle uğraştığım için olabilir. Yani çok ben de dikkat etmedim aslında. Anladım. Peki ne zaman konuştunuz en son eşinizle? Dediğim gibi en son bir ay önce görüştük. Ama telefon konuşması ile ilgili zaten beni geçiştiriyor. Mesaj falan atmıyor musunuz? Kesinlikle yani kızımı görmek için mesaj atıyorum. Ne yazıyorsunuz? Ne diyorsunuz? İşte yani normal insan görüşmeleriyle ilgili, gün doğallığı ile ilgili bir şeylerden bahsediyoruz. Ama
Ters mi Bakış cevap açısından. veriyor, cevap vermiyor mu size? Ya cevap veriyor, konuşuyoruz zaten ama eski diyalogumuz içerisinde konuşmuyoruz. Yani eş gibi denilemez bunu aslında terk ettikten sonra. Şu an annesinde mi kalıyor? Evet. Peki görüşüyor musunuz? Kızınızı görüyor musunuz? Evet, kızımı görüyorum. Dediğim gibi işe gitmeden önce bana mesaj atıyor ben işe gidiyorum diye. Hı hı. Eşini görüyor musunuz peki? Eşinizi görüyor musunuz peki? Kızınızı görürken? Onunla işte görüşemiyoruz çok fazla. Kızı nasıl görüyorsunuz? Kız küçük ya çünkü hani. Annesiyle kalıyor. Annesi okula bırakıyor. O vasıtayla okula bıraktıktan sonra ben gidip alabiliyorum. Okuldan siz alıyorsunuz, o sürede görüyorsunuz. Kesinlikle çok doğru. Hep kesinlikle duyacağız bugün. Galiba Anladığım evet. kadarıyla. Peki. Peki sizi bu noktaya getiren ne oldu? Küslüğünüzün bir sebebi olması lazım. Yani bu kadar görüşemiyor olmanızın, programa gelecek kadar bir insan hani eşiyle ne yaşamış olabilir? Boşanmış olsanız ve boşandığınız eşiniz sizden kaçıyor olsa durumu anlayacağım. Durumlar aslında biraz karışık. Aslında ben de çözemediğim için buradayım. Bu konuları size net bir şekilde anlatıp sizin çözmenizi de istiyorum aslında. Bu şekilde söyleyeyim. Ben de dinlemek istiyorum ne olup bittiğini. Tabii. Ama şunu sormak istiyorum önce. Nasıl tanıştınız eşinizle? Çok güzel. Biz okul yıllarında tanıştık bir arkadaşımızın vasıtasıyla. Benim çok yakın arkadaşım Onur var. Uğur. Uğur'un bir kız arkadaşı vardı. Bunlar böyle çok iyi gidiyorlardı ve benimle tanıştırmak istemişti. O arada eşim de gelebilir diye bir kız arkadaşıyla söylediler. Ben de tabii olur dedim gelsin. O arada biz orada tanıştık. Bir dakika anlamadım. Uğur Bey kız arkadaşıyla gelecek. Hı. Yanında eşinizi de mi getiriyor sizin? Evet, bir arkadaşı kız arkadaşının 2 kız geliyorlar, bir de Uğur Bey geliyor. kesinlikle. Uğur Bey'in kız arkadaşının arkadaşı sizin şu anki eşiniz oluyor. Kesinlikle çok doğru. Arkadaş tanıştırması. Evet. Yani ilk görüşte aşk denilebilir buna. Ben çok sevdim. Daha sonrasından işte birebir görüşmeden önce arkadaşlarıyla görüşmeye başladık. Daha sonrasında telefonlarımızı vererek birebir görüşmeye de başladık. Ondan sonraki zaman diliminde de işte bir evde yaşayabilir miyiz diye kendi aramızda tartıştık. Aynı evde yaşamak Evet. konusunda mı? Evet. Aynı evde mi yaşadınız? Evet, 2 yıl aynı evde yaşadık birlikte. Kaç yaşındaydınız? Ben 24 yaşındaydım, o 22 yaşındaydı. Aileleriniz karşı çıkmadı mı? Benim ailem bir karşı çıkmadı ama onun babası bu konulara çok hassas yaklaştı. Çocuğu görmeden bu iş olmaz diye. Hatta bir gün evine davet ettiler beni babasıyla yemek yemek için. İşte kız arkadaşları falan vardı orada işte. Eşim çok güzel giyinmiş işte topuklu ayakkabılar falan tabii topuklu ayakkabıya ne gerek var evde hiç böyle neyse bunları girmeyeyim. Çünkü hani daha sonrasından bir araya geldiğimizde Yani ne alaka? yani topuklu ayakkabı ile evde girmekle alakalı konular biraz bana farklı geliyor o yüzden dedim. Ya gayet böyle şık hazırlanmış güzel bir yemekte babasıyla tanıştık. Babasıyla tanışırken sizi ne diye tanıştırdı? Erkek arkadaşım bu benim. Evet. Yarın öbür gün aynı evde yaşayacağız. Sen onay veriyor musun diye mi tanıştırdın? Evet yani biz aynı evde yaşamak için babasından onay almak için Vay bu be, şekilde olmuştu. Bayağı Kesinlikle. değişik. Evet. Daha sonrasında işte biz Baba babasıyla- sizi gördü, onay Kesinlikle. verdi. Kızımla aynı evde yaşayabilirsin mi dedi. Evet, ilk başta beğenmedi çünkü ben biraz çekimser kaldım. Kız arkadaşları olduğu için eşimin. Onların o kadar şık görünümüne karşı ben böyle bir gömlek giymişim. İçine de siyah beyaz formamı giyip öyle gelmiştim. Onlara böyle farklı Forma gelmişti. ne alaka? Ben koyu Beşiktaşlıyım. O gün de maç vardı. Ben işte babasıyla tanıştıktan sonra maça gideceğim diye kendim planlar falan yapmıştım. Durumlar bu şekilde. Babası Tanışmaya da orada. formayla gittiniz siz Hayır, yani. gömleğin altına giymiştim formalı gibi düşünülebilir. Daha sonrasında maça gidecektim. Formayla gitmişsiniz yani. Hayır. Evet. Herkes orada şık şık giyinmiş. Eşiniz topuklu ayakkabı falan giyiniyor. O size tuhaf geliyor ama siz formayla gidiyorsunuz. Normal olan o. Bilemedim. Peki heyecanlı mıydınız?
Nasıl tanıştınız? Nasıl geçti o gece? Tabii çok heyecanlıydım. İşte aslında o yüzden babasıyla çok böyle diyalog kuramadım ama daha sonrasında babasının da koyu bir Beşiktaşlı olduğunu öğrendim. Hatta bana bugün Beşiktaş maçı var ama izleyemeyeceğiz. Hatta paralı kanalda demişti. Ben dedim birlikte maça gidelim isterseniz, bizim arkadaşlar buraya çok yakın, birlikte maça götürebiliriz O diye. gece Evet. misafirler evdeyken, siz Evet. tanışmaya gitmişken siz evden çıkıp maç izlemeye mi Evet, gittiniz? işte babasıyla tanışmamızdaki an orada başladı aslında. Stada mı gittiniz? Hayır, maç izlemeye. Arkadaşlarımızın evinde çok yakındı. Sizin Orada maçı arkadaşınızın izlemeye. evi? Evet, evet. Siz benim erkek arkadaşlarım. arkadaşlarınızın evine müstakbel kayınpederinizi götürdünüz ilk tanışmada. Kesinlikle öyle. İşte orada bu diyaloğu kurduktan Kesinlikle. sonra babası izin verdi. Maç kaç bitti? Biz kazandık. Beşiktaş kazandı. Evet. Hatta Fenerbahçe maçıydı ve o maçı biz kazandık. Ben de babasıyla iyi bir galibiyet alıp bunu da kutlamış olduk. Sonra eve mi döndünüz geri? Kızlar evde miydi? Ondan sonra dağıldık. Sonra İzni aldık babasından ve Sınıfı evimizde geçtiniz. yaşamaya, evet, evde yaşamaya karar verdik. 2 yıl boyunca birlikte yaşadık. Daha sonrasında evlenmeye karar verdik. neden evlenme gereği duydunuz? 2 yıl aynı evde yaşadıktan sonra. Çünkü eşim evlilik konularına çok böyle istiyordu ama bu bildiğimiz tavrıyla değil. Yani böyle çok gösterişli olsun, çok şatafatlı olsun gibi konularını istemiyordu. Ondan sonra tabii benim İşiniz ailem- evliliği istedi yani. Siz o şekilde de yaşardınız normalde. Yo, doğru mu? ben de evliliği istiyordum. Zaten ilk görüşte aşık olduğum için ben de zaten eşimi çok severek evlendim. Ne iş yapıyor eşiniz? Bankacı ama Siz? ben sosyal medya uzmanıyım. Ama eşimin pastacılıkla ilgili de böyle merakı var. Bu konulara çok üzerine düşüyor. Hep çalışıyor muydu eşiniz siz tanıştığınızda da? Kızımız olduğu zaman tabii ki çalışamadı kızımızla ilgilenmesi için. İşi bıraktı. Evet, o Çocuk zaman olunca. işi bırakmak zorunda kaldı. Çok zamanını alıyordu çocukla. Daha Sorunlar sonrasında- evlendikten sonra mı başladı? Evet, sorunlar çocuk doğduktan sonra başlamaya başladı aslında. Neden? İşte dediğim gibi çok uğraşamaması, hem iş hem çocukla ilgilenememesi, daha sonrasında bu gibi problemlerin yaşanması ile ilgili sorunlar yaşamaya başladı. Gergin biri miydi, sinirli biri miydi eşiniz? Hani çocuk doğduktan sonra genelde evlilikler daha iyi gider. Evet, yani ben Neydi problem orada? hormonlarından dolayı olabilir diye düşünüyorum aslında. Çünkü işte kadınların bu dönemlerde problem yaşandığı, işte daha agresif, daha tolere edilemez ve hep kendi istediğinin olması tarafıyla istenilen durumları çok tartıştığımız konular olabiliyordu. Ama Şimdi kadınlar doğum yaptıktan sonra destek göremezlerse kendilerini yalnız hissederler ve eş desteği olmazsa tek başına çocuk büyüttükleri zaman da tabii ki stresli ve yorgun olurlar. Acaba böyle bir durum mu yaşanmıştı sizin evde de? kesinlikle. Siz yani destek veremiyordunuz öyle mi? Evet. Ya ben yardımcı olabilme tarafına bir türlü ulaşamıyordum. Çünkü o dediğin gibi benden istedikleriyle yapabileceklerim arasında hep bir agresif, hep bir tutum olduğu için bir türlü araya giremiyordum ben de. Ve ondan sonra da işte araya giremememle birlikte de kontrol dışına çıkmaya başladık. Maddi sıkıntılar var mıydı? Evet, ilk başta maddi sıkıntılar yaşamaya başladık çünkü sadece ben çalışmaya devam ediyordum ve o zamanlar babamın yanında bir işte çalışıyordum. Babamın işleri de belli bir düzen sonrasında zora girmeye ve iki aileyi birden de geçiremeyecek duruma düşmeye başladı ve o işi kapatmak zorunda kaldık. Daha sonrasından ben başka bir iş için böyle arada bir zaman dilimi oldu gibi. O arayış zaman diliminde evet bir maddi zorluk yaşadık. Destek oldunuz mu birbirinize? Ya aileler tarafından destek olmaya çalıştık. Bunu benim ailem dahil olarak çok fazla yapmaya çalıştı maddi açıdan. Tabii ki aileler arasında böyle yardımlaşmalarımız oldu. Peki çocuk doğduktan sonra eşiniz işi bıraktı. Anneanne, babaanne var mıydı hani destek verecek? Kesinlikle eşimin annesi bu konuda çok yardımcı oldular zaten. Benim annemle babamsa İstanbul dışında oldukları için Bakamadılar. kesinlikle onlar yardımcı olamadılar. İzmir'deydiler onlar. Daha çok annesini
desteği oldu desteğini manevi gördü. olarak. Kesinlikle. Annesi daha çok bu konulara adapte olabildi. Benim giremediğim konularda o daha fazla araya girip tolere edebilmek, dengeleyebilmek konularını annesi daha iyi yaptı kesin. Anladım ama anladığım kadarıyla eşiniz biraz yalnız kalmış. Çocuk doğduktan sonra. Biraz Kesinlikle. herhalde o çocuğun sorumluluğunu tek başına üzerine almış. Evet, ben de Üstüne araya bir de maddi giremediğim için. sıkıntılar yaşandığı için Çok doğru. çok bunalmış gibi anlattığınız kadarıyla bunu çıkardım. Evet evet, ya dediğim gibi normal her ailede olan, her ailenin yaşadığı sıkıntılarla Yo, alakalı. her ailede böyle şeyler olmuyor. Babalar destek olduğu, babaların destek verdiği aileler de var. Doğru bir şey değil aslında bu. Hani ben çalışıyorum, erkeğin görevi sadece eve ekmek getirmekmiş gibi hani anlatılıyor ya. Böyle bir şey yok. Kadın da çalışıyor artık günümüzde, erkek de çalışıyor. Baba da destek vermeli o çocuğa. Bir eş olarak anneye destek olmalı duygusal anlamda. Çok doğru. Ama insan organizmasının bu konuyla alakalı erkeğin oksitosin tavrıyla oluşturabilecek tarafları olmadığı için biz babamızdan ya da karşımızdaki kişiden ne gördüysek sadece onu yapabiliyoruz. Eşiniz evin içindeki ev işlerini falan, yemeği, temizliği eşiniz mi yapıyordu? Siz destek veriyor muydunuz hiç? Evet, ben de yardımcı olmaya çalışıyordum ama dediğin gibi yani o bariyerleri bir türlü aşamıyorduk. Yani Ne o yaptığımı bariyer? beğenmiyordu. Yani yapılan şeylerin doğru olup olmadığını tasdik edemiyorduk. Yani bir türlü beğendirememe, bir türlü olmama durumları daha sonrasında da kendini çekme durumuna dönmeye başlıyor zaten o. Eşiniz işsizken siz çalışıyor muydunuz o dönemde? Ama ben de çalışmıyordum. Evdeydiniz. Evet. O zaman eşinize destek olmuyor muydunuz evdeyken? Hani hem duygusal anlamda hem de fiziksel olarak evin işlerine destek verme adına. İşte o aradaki Sonuçta hayat müşterek. tabii o Hani aradaki babamdan bunu gördüm ben. O yüzden de bunu yaparım. Ben buna da karşıyım açıkçası. Yani babamızdan, annemizden bir sürü yanlış ve hatalı davranışlar öğrenerek büyüyoruz. Ama idrak edebildiğimizde, okuyup, izleyip, görüp, öğrenebildiğimizde bunları değiştirebiliriz. Bu bizim elimizde olan bir şey. Siz şimdi biraz bana onun arkasına sığınıyormuşsunuz gibi geldi. Ya işte dediğim gibi aslında yani ben bunun için çaba sarf ediyorum ama eşim tarafından bir beğeni gelmeyince bu devamlılık sorunu olma haline gelmeye başlıyor. Yani bu şey gibi düşünün, size iyi bir Tartışıyor şeyler... muydunuz böyle Kesinlikle. şeyler yaşandığında? Kavga mı Kesinlikle. çıkıyordu? Evet, evet. Büyük evet. kavgalar mı çıkıyordu? Ya çok büyük kavga etmiyorduk ama tartışıyorduk. Yani zaten o sevgi çerçevesinde yaptığımız durumlar zaten hepimizde olan şeyler ama hani o üst noktalara kadar ulaşmıyorduk ama tartışmalar tabii ki ses yükselmeleri bunlar oluyordu. Peki evi terk edecek boyuta ne zaman geldi? İşte bu bahsettiğim durumların en son safhası da bu. Yani daha sonrasından bunlar katlanılmaz hale geldikten sonra da işte bu konuyla ilgili ben artık ailemin yanına gidiyorum diye durum başladı ve gitti. Daha sonrasında işte Ya bu son olaylar olarak bu birikti. Evet. Ben çocuğumu da alıyorum, gidiyorum bu evden noktasına geldi. Evet. Başka bir sebep yok yani Evet, altında. Eşinizin gidişinin, Yok. evi terk edişinin, Evet. bir aydır görmüyor oluşunuzun. Evet. Peki şimdi bana çok güzel böyle sıkıntınızı, yaşadığınız problemleri, sizin yetemediğinizi, eşinizin beklentilerini çok güzel anlatıyorsunuz. Hiç eşinizi de karşınıza alıp ya da bir yemeğe çıkarıp bunları ona da anlatabildiniz mi? Evet, Konuşabildiniz mi? İletişim kurabildiniz mi? Evet, aslında buna çok güzel bir örnek var. Hatta geçenlerde hafta sonu bir yerlere gidelim diye bana söyledi. Ben de tamam dedim. İşimin yoğunluğuyla birlikte bunlara devam ediyordum. O ara işte cuma günüydü ve biz pazar günü çıkacaktık. O ara iş yoğunluğundan ben konuyu böyle arkadaşım Uğur'la bir arada gelmeden önce böyle bir ara aklımdan çıkmış. Daha sonrasından ben Uğur'layken işte mesaj attım. Dedim ki işte ben Uğur'lara gidiyorum, haberin olsun diye. Daha sonrasından bana işte trip atar gibi hiç de sezdirmeden tamam gibi bir şeyler yazıp Ne kadar gönderdi. haksız değil mi aslında? Ya işin yoğunluğuyla alakalı bir durumlar olmasa tabii ki ben zaten ona Uğur da hak veriyordum. arkadaşınız değil mi? Evet, Uğur benim arkadaşım, İş çok yakın çıkışında arkadaşım. onunla aslında kafa dağıtmaya gidiyordunuz. Evet, yani Evet. bu her Şimdi burada iki tane problem var. Bir, bunalmış bir kadın. Destek görmeyen bir kadın. Yeni anne olmuş bir kadın.
üstünden 6-7 yıl geçmiş ama yükleri de sırtında tek başına taşıyan bir kadın var. Doğru mu? Şimdi bu kadın size geliyor, diyor ki bak, evliliğinize aslında bir fırsat vermeye çalışıyor evi terk etmeden önce. Hafta sonu bir program yapalım mı diyor. Hala kopmamış. Sizden de evinden de. Hafta sonu program yapalım mı demek bir kadının hala evliliğini sürdürmek istediğini gösterir zaten. Bu teklif eşinizden geliyor olmasına rağmen siz Uğur Bey'i tercih ediyorsunuz. Bir de hiç böyle pişkin pişkin de mesaj atmışsınız ona. Kusura bakmayın da. İşte orada unuttuğumla alakalı. Aslında Unutmak o bana değil bu tercih. yok, o bana orada çaktırmayıp mesela çok fazla içine atan biri, çok çaktırmayan biri. Mesela ben bunu fark ettikten sonra ona ya böyle bir durum vardı, hani ben unuttum kusura bakma dediğimde mesela o bu durumu hiç çaktırmadan da devam ettirebilmeyi de seçme durumu var. Ben seni unuttum diyor beyefendi karısına. Bir de böyle çatırdamak üzere olan bir evlilikten bahsediyoruz aslında sevgili izleyiciler. Ben seni unuttum, Uğur'la plan yaptım diyor. Uğur da arkadaşı. Dışarıda eğlenmeye gidiyoruz diyor. Kafaları dağıtacağız diyor. Çünkü çok ihtiyacı var beyefendinin. Çünkü yükleri çok fazla. Ondan sonra eşiniz ne cevap veriyor? Yok, senin gelmene gerek yok. Hatta daha sonrasında ben yatıyorum, kapıyı da kilitliyorum, haberin olsun. Sen anahtarını açarsın. Hatta o zamanlar çok erken de yatmazdı. Benim de o zaman da çok anlayamamıştım neden erken yatıyor Çok basit falan diye. anlayamamak. Yani bu kadınları anlayamıyor ya mesela erkekler. Ben de bunu anlamıyorum ya. Anahtarı yani diyor, ben sana kapıyı açmayacağım diyor yani. Kendi anahtarınla kendi kapını da aç, kendi kapını da kapat giderken diyor yani aslında. Ama Çok ben- basit. Ben daha sonrasından ona söyledim. Yani gelebilirim de söyleseydin Yani keşke, gelmesen onu de gezip olur diyor gelebilirdim. aslında orada. Yani gelsen de zaten ben yokum diyor. Fiziksel olarak evde olabilir ama anlatabiliyor muyum demek Evet, istediğimi? Kaçta geldiniz gece? Gece geç saatte gelecektim. Hatta ondan sonra Geç dediğiniz. ya arkadaşlarla her erkeğin takılma durumundaki gibi aslında. Ne o ben bilmiyorum. Her erkeğin takılma durumu ne? Ya işte iş çıkışı birbirimizin hani çok çalıştığımız için Saat işte söyleyin bana. rahatlayabilmek için. Saat kaç? İşte o gece gelememiştim. Nereye? Hatta eve gelememiştim. Daha sonrasından Uğur arkadaşım ben biraz fazla Bir içtiğim dakika, için. siz bu olay oldu, mesaj attınız, eşinizi unutup Uğur'la program yaptınız. Gece de eve gelememişim mi diyorsunuz? Ya işte o çok fazla içki tüketmişim. Ondan sonra bu kafamı kaldıramayacağım bir durumda olduğumda beni aramış. Ondan sonra ben o ara konuşmadığımı da hatırlamıyorum ama mesaj çekmişim. Ya da işte arkadaşlarımdan biri mi cevap atmış bilmiyorum. Onu daha sonrasından öğrendim. Ben böyle bir şey aslında. görmedim. Siz hatırlamıyorsunuz bile şu anda. Ya bir gibi olabilir, üç gibi de olabilir ama ben 4 gibi falan eve gittiğimi hatırlıyorum. Biraz önce gitmedim dediniz. Ya işte o kafayla aslında bunu çok net hatırlayamıyorum. Hani dedim ya işte arkadaşım telefonumu açmış olabilir, cevap vermiş olabilir. Kim aradı ki o sırada? Eşiniz mi arıyor? Eşim aramış olabilir. Ama işte o durumları çok net Neredeydiniz hatırlamıyorum. peki? Uğur'la birlikte Uğur'la birlikte arkadaş, ne arkadaş? arkadaşlarla birlikteydik. Uğur'la. Evde miydiniz? Evet evet. Arkadaşınızın evinde miydiniz? Hayır, Uğur'larla birlikteydik. Maç mı vardı? Yani maç izleme taraftarı olarak tabii ki hepimiz izliyoruz bunları, devam ediyoruz. Sonra eşiniz sabah sizi göremeyince ne yaptı? Tabii ki tartışmalar en üst noktaya ulaştı. Daha sonrasında ben bunun için ona adımlar attım. Hani yapabiliriz, daha başka günde gidebiliriz diye. Ama dediğim gibi o sınırlar aşılmış ve artık sanırım kendi kafasındaki durumların cevaplarını bir şekilde bulmuş herhalde. Ondan sonrasında tamamen Herkes koptu. buldu kafasındaki soruların cevaplarını. Bırakın da eşiniz bulsun zaten. Hepimiz bulduk şu an kafamızdaki soruların cevaplarını. Şimdi belki aramızda neden gittiğini hala anlayamamış olan arkadaşlar vardır. Size de o yüzden sormak istiyorum. Sizce neden gitti eşiniz? Bence sinir bozukluğu, anksiyete ile alakalı bir şey olabilir. Anksiyeteyle alakalı bir şey. Kaygılı bir kadın. Sinirleri bozuldu ve gitti. Evini terk etti. Vücudun verdiği semptomları yanlış değerlendirip farklı yorumlamış olabilir. Peki şimdi anlattığınız kadarıyla siz ilgili bir eşsiniz. İlgili bir baba mısınız?
Elimden geldiği kadarıyla. Çocuğunuzla vakit geçirir misiniz? Oyunlar oynar mısınız? Evet, bunun için çaba sarf ediyorum. İşte Kaçıncı sınıfa gidiyor mesela şu anda? evet, şu an ana sınıfına gidiyor. Özel okula mı gidiyor, devlet okuluna mı gidiyor? Aslında özel okula gidiyor. Mesela eşimin de bana söylemediği bir durum da burada var aslında. Ne o? Çünkü işte eşim bana anlattığı tavrıyla işte özel okulda bir burs kazanmış. Yani 6 yaşındaki bir çocuğun bir burs kazanması gibi garip bir durum da var tabii. Neyse, burs kazandığı için iyi bir okul olabileceğini, ondan sonra işte tabii çok yüklü meblağ ile birlikte bu okula girebileceği ile ilgili bir durum vardı. Daha sonrasında bunu şu şekilde gündeme geldi. Arkadaşından borç alıp bu okula çocuğumuzu yazdırıyor ve benim haberim yok bundan. Nasıl ödüyor borcu? Kredi çekip borcunu kapatmak gibi bir durumla Kim bunu ödüyor gerçekleştiriyor. borcu? Eşim. Çalışarak mı ödüyor? Evet, bunu ve benim haberim olmadan ve bunu hiçbir şekilde bana Bence söylemeden teşekkür edeceğiniz durumu gerçekleştirebilecek. bir kabahatmiş gibi anlatıyorsunuz. Helal olsun kadına, sizin yapamadığınızı yapmış. Başından bana söyleyip Demek bundan ki haberim sizden olsa, çekinmiş, değil mi? ama şimdi çocuk ikimizin Zaten olduğu bunu için gizli gizli yapıyorsa bir sebebi vardır. Bu sebep de sizsiniz demek ki. Sizden gizlediğine göre sizsiniz. Demek ki siz çocuğun özel okula gitmesini istemiyordunuz. yani bu Para vermek istemiyordunuz. maddi zorluk yaşarken bunu bak, sürdürebilmek kadın önemli olmaz. Anne Yani olarak yapmış işte, bunu. işte bunu birlikte aşabilme durumunun olmadığını söylemeye çalışıyorum. Yani benim hiç haberim olmadan da bir ben şeylerin de aynı şeyi olabileceğini. söylüyorum. Keşke birlikte aşabilseydiniz bunu. İşte. Sizinle biri olamamış bu kadıncağız. Şimdi peki eşiniz annesine gitti. Evet. Siz hali hazırdaki evde kalıyorsunuz Hayır, anladığım ben kadarıyla. de kendime bir ev tuttum. Niye? Ya eşle bir problemler olmasın, takışmalar olmasın, karşılaşmalar olmasın diye aslında bunu yapmaya istedim. Daha sonrasında böyle kendime bir O tane ev tuttum. ne oldu? Boş mu duruyor? Evet, o ev boş. Sizin maddi sıkıntılarınız var zaten. Bir ev daha tutmak ekonomik olarak zorlamadı mı sizi? Ya bu durumlar aslında biraz karışık. O yüzden daha anlatabilmek için aslında daha sonrasında bunları çözebiliriz. Siz eviniz varken eşinizin bilmediği farklı bir ev tutuyorsunuz. Bunun sebebini merak ediyorum. Bana net bir cevap verin mesela. İşte dediğim gibi tartışmalar, karşılaşmalar, Kadın bir gelmiyor ki sıkıntılar eve. Kadın olmasın sizden diye. kaçıyor. Siz programa geldiniz bugün buraya. Kadını arıyorsunuz. Kadın zaten yok ortada. Kadın sizle niye karşılaşsın evde? Niye kavga etsin? Hayır, ben o evde yaşadığımda karşılaştığım durumlar, tartıştığımız konular olduğu için ben de bundan biraz uzaklaşmak istedim. Böyle bir lüksünüz yokken bunu niye yaptınız merak ediyorum. Neyse ben şimdi oradan Enis bana işaret ediyor. Diyor ki ulaştık biz eşinize Ebru Hanım'a. Şimdi ben onu aramaya gidiyorum. Tamam. Dönüşte konuşacağız tekrar sizinle. Siz şans masasında Ebru Hanım'la beni bekleyin. Tamam. Tamam. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ben geleceğim ama yanınıza. Umarım gelir. Sevgili izleyiciler, Doruk Bey eğlenceli birisine benziyor. Fakat asıl sorun şu ki ben onun anlattığı şeylerin bazı kısımlarına ne yazık ki inanmadım. Umarım bizden sakladığı bir şeyler yoktur. Bunu anlamanın da tek bir yolu var. Eşini buraya davet edip kendisiyle yüz yüze konuşmak. Bakalım telefonlarımıza cevap verecek mi? Ebru Hanım. Alo, Alo. buyurun. Merhabalar, Ebru Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Ebru Hanım, ben sizi Star TV'den arıyorum. Bir Şansım Olsa programından. Aslı Özkaya. Müsait miydiniz? Bir saniye, evet. Bir şansım olsa mı dediniz? Evet, biliyor musunuz programımızı? Evet, izliyorum. Siz Aslı Hanım mısınız? Evet, Aslı Özkaya ben. Sizin için As- bırakılmış bir hediye var. Evet. Tamam, Ben uygun. sanırım tahmin edebiliyorum kimden geldiğini. Öyle mi? Evet, ama benim için yani içimde hiçbir duygu kalmadı. Ve ben bunu devam ettirmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Peki tahmininiz kim? Doruk sanırım.
ondan başkası da olamaz diye düşünüyorum. O başvurmuştur. Hı hı. Ama Ama boş boş konuşmuştur yani. boş boş konuşmuştur diyorsunuz. Çok bir yorum yapmak istemiyorum çünkü ben bu etapta size kimin başvurduğunu ne yazık ki söyleyemiyorum. Eğer aracımıza inerseniz siz kimin başvurduğundan daha emin olabilirsiniz. Tamam, sizi kırmayacağım. O zaman araç kapınızın önünde. Lütfen aşağı inin. Ben sizi yeniden arayacağım. Tamam, teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Ebru Hanım şipşak hemen kimin başvurduğunu bize söyledi. Tahminini tuttu. Ama eşi için boş konuşuyordur o yine dedi. Açıkçası bu beni Doruk Bey'in bize anlattıklarının doğru olmadığı yönünde bir duruma doğru itti. Şimdi aşağı inecek, biz onu yeniden arayacağız. Bakalım bize neler anlatacak. Alo, Ebru Hanım araçtasınız. evet, Kasayı gördünüz mü? evet gördüm. Kasanın üstündeki zarfın içinden çıkan şifreyle kasayı açalım lütfen. Doruk kesinlikle, yani kendim gibi eminim, ya kolye göndermiştir ya da bileklik. Tahmin ettiğim gibi kolye ve bileklik göndermiş kendisi. Kendisine tamamen hislerim olmadığı için görüşmek istemiyorum. Ama ki sizinle de konuşmak istiyorum. Aracımız sizi hiç vakit kaybetmeden buraya getirsin. Sizi burada bekliyorum. Tamam o zaman, Tamam, sizi kırmayacağım. tamam. Teşekkürler Ebru Hanım. Hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, siz de gördünüz. Ebru Hanım kafasına bir şeyleri koymuş. Kendisi şu anda da çok sinirli. Eşini gözden çıkarmış gibi duruyor. Bakalım gelince bize ne anlatacak? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ebru Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Beni kırmadınız, geldiniz. Teşekkür ediyorum. Telefonda hemen eşinizin başvurduğunu anladınız. Evet. Evet, hiç şaşırmadım çünkü. Neden? Kendisi çok sorumsuz bir insan olduğu için sadece kafası böyle şeylere yetiyor. Her zaman saçma sapan şeylere daha çok yönelik olduğu için ben de gelmeyi tercih ettim. En çok da sizin için. Teşekkür geldim. ederim, sağ ol. Anlattığı şeyler aslında çok böyle elle tutulur şeyler değil. Evet. Yorucu ve sıkıcı şeyler. Eminim sizi çok tüketmiştir. Ama bir kadın, ben hep söylerim, hani evi terk ediyorsa altında başka büyük bir şey vardır, birikmiştir. Evet. Ne yaşandı, ne oldu da evi terk ettiniz? Çok şey yaşandı. Artık yani boğulmak üzereydim. Benim bir kızım var. Kaç 8 yaşında yaşında. kızınız? 8 yaşında. Ama kızımı büyütürken ben Doruk'u da büyütmeye başladım. Böyle Çocuk var mı? sıkıntının Evet, bir çocuğumuz var. Kaç yaşında? 6 yaşında. 6 yaşında. Evet. Kız mı erkek mi? Damla ismi bir kız. Eşiniz kızınızın 6 yaşında olduğunu zannediyor. Evet. İşte ben de ikisini büyütmeye çalışıyorum şu an. Kaça gidiyor kızınız? 2. sınıfa gidiyor. Anaokuluna gidiyor diyor söyledi. Yok, kesinlikle değil. İlkokul 2. sınıfta. Yani kendinden haberi bile yok. Ben eşimden şöyle bir, yani olayları çok farklı anlattı size sanırım. Çünkü çok boş konuşmayı çok seviyor. Yani çok karma karışık Çok boş şeyler konuşuyor. anlattı bana. Eminim izleyicilerimiz de Aşırı. anlamıştır zaten. Dolandırdı lafı, yalan konuştu Evet, bence. Pek çok aşırı. şeye güven vermedi bana. O yüzden aslında sizinle en çok da görüşmek ve konuşmak istedim. Teşekkür ederim. Ben de sizin için geldim zaten. Kendimi de anlatmak için. Şöyle, biz ilk evliliğimizde çocuk doğduktan sonra zaten ilk başta da sorumluluk sahibi alan bir adam değildi yani. Sorumluluktan çok uzak bir hani birey olarak yetişti. Evlendikten sonra mı fark ettiniz bunu? evet. Evlenmeden önce böyle bir durum Yok, yaşanmıyordu. Yok, kesinlikle. Evlendik. Çocuk olduktan sonra ben bankacıydım. Bir süre çalıştım. Çocuk olduktan sonra ara verdim.
Ara verdikten sonra da eşime diyorum ki hani maddi zorluklar yaşayacağız. Çocuk doğdu ama ki eşim hallederiz deyip geçiyor. Ben de buna hep böyle içime attım, boğulmaya Bir baba başladım. olarak çocuğunun geleceğiyle ilgili sorumlulukları almıyor. Almıyor kesinlikle. Eğitimini, geleceğini, Kesinlikle. şu anki yaşını bile bilmeyen bir adamdan bahsediyoruz aslında. Evet. Doğru mu? Evet, aynen Kaçıncı öyle. sınıfa gittiğini bilmeyen, çocuğunun Aynen. kaçıncı sınıfa gittiğini bilmeyen bir babadan bahsediyoruz Evet, aslında. evet öyle. Ama bir de geliyor yani ben buna biraz Sinirlisiniz. güldüm. Sinirliyim, çok aşırı sinirliyim. Fark ediyorum. Yani böyle yapmaması lazımdı. Yani bir görev veriyorsun, o görevi tamamlamıyor. Yani çalış diyorsun, çalışmıyor. Ben çok zorluk çektim mesela kızım doğduktan sonra. İşi Maddi de olarak mı? maddi olarak çok zorluk çektim. Çalış diyorsun, hallederiz diyor. Ya da gidiyor babasından, babası batmak üzere. Battığı takdirde gidiyor babasından para istiyor. Yapma diyorum, batmış bir adamdan para alınmaz. Benim ailemden bu sefer de Beklenti doğuyor. beklenti duyuyor. Ona da ben katlanamadım. Yeter dedim artık. Hani bir şekilde ya insan ol ya Niye da çalışmıyor? Tembel bir adam mı? yani sosyal medya üzerinden devamlı iş koşturuyor. Ay, bir para kazanamıyor ama elinde telefonla. Yok kazanamıyor. Ek iş yap diyorum kendisine, yapmıyor. Hiçbir şekilde yani ilgilenmiyor ne çocuğunla ne ailesiyle. Eve mesela Hayır, bir adam para kazanma yeteneği olmaz ki, bence erkek dediğin taşı sıkıp suyunu çıkarmalı. Ben hep onu derim. Kız çocukları kesinlikle okumalı ve ayakları üstünde durmalı, ama erkek okumasa da bir şekilde bir ticaret yapar, bir şey yapar, bir para kazanır. Erkek böyledir. Evet. Ama bu adam derler ya, hem kel hem fudul, hem para kazanıp getirmiyor, hem duygusal olarak da size bir destekte bulunmuyor. evet. Yani elle tutulur hiçbir şey yok o zaman Hiçbir sizin şey yok, anlattığınız kadarıyla. Kesinlikle. Kızım belli bir süre sonra kreşe vermek istedim. Gittim ailemin yanına. Ailemin yanında da bir süre kaldım. Çünkü çalışmıyor. Çalışmayınca da küçük bir evladımız var. Yeni doğmuş. Yani masrafları var, kesinlikle halledemiyoruz. En sonunda annem ev hanımı benim. Perde işleri, boncuk işlerine falan giriş yaptım. Onlarla geçimimi sağladım. Ne diyorsunuz? Yani kesinlikle hiçbir şeye elini atan Hem bir çocuğu insan büyütürken değil. hem de bir de bu Evet. işlere girdiniz. Evde kalmak Evet. zorundasınız çünkü Mecburum. bankaya gidemiyorsunuz. Evet. Evde nasıl çalışır, para kazanırım dediniz. Çocuğunuzun geleceğini bir anne olarak siz Evet. başladınız düşünmeye. Evet. O sırada eşiniz ne yapıyor mesela? O Hiç bu sırada- durumdan dolayı bir rahatsızlık Yok, hissetmiyor çok mu? rahat. Yani kendi aleminde geziyor. Yani sadece sosyal medya üzerinden bildirimler falan geliyor. Devamlı onlarla ilgileniyor. Hiçbir şekilde evle falan ilgilendiği yok. Para getirmiyor mu eve? Yok, kesinlikle getirme. Ev işini bile yap. Parayı da geçtim artık. Hiçbir şeye destek vermiyor. Destek, evle alakalı hiçbir şey yok. Mesela makineye, çamaşır makinesine çamaşır koy diyorsun. Çamaşırı orada unutuyor. Yani bir sorumluluk bile orada önemlidir mesela bir erkek olarak. Kalkıp da hani ben makinenin içinde çamaşırı unuttum. Bir de şimdi, yani yanlış anlamayın sakın, ama böyle bir erkeğe bir kadın saygı da duymuyor ya bir Evet. süre sonra. Değil mi? Hani Evet. destek vermiyor. İşte yardımcı olabileceği Hiç. pek çok alan ve Yok. zaman varken bir dönem kendi de çalışmamış. Evet. Hani o süreçte de sizden bekliyor her şeyi. Bu sefer saygı da gidiyor, Saygı, sevgi de sevgi, gidiyor. hiçbir şey kalmıyor zaten. Yani bundan sonra da zaten ben ona çok, yani kızgın değilim artık. Kırgınım sadece. Yani kendi yoluna bakmasını Peki bir şey istiyorum. söyleyeceğim. Bana bir şey söyledi eşiniz. Siz çocuğunuzun özel okulda okuması için arkadaşınızdan Evet, borç borç almışsınız. aldım. Doğru mu? Evet. Sonra da o borcu kendi başınıza çalışarak kendi ödediniz. başıma, yani kendi kendime tamamlamaya çalıştım. Evi idare etmeye çalıştım. Kızımın masrafları için. Ondan da bir katkı görmedim. Peki bir de bize kendisi artık o kadar güvenmiyor ve inanmıyorum ki söylediklerine eşinizin, kusura bakmayın. Bir derbi günü babanızla tanıştığını, Evet, doğru. sizin o evinizde bu işin olduğunu falan, Evet. hatta birlikte yaşamak için onay aldığını falan evet. anlattı. O doğru mu? Evet, doğru. Aynı takım tuttuğu için yani onay vermişti öyle bir şeye. Sonra arkadaşının evine götürmüş babanızı falan. Evet, Çok evet. keyifli bir gece Evet, geçmiş. çok Maçı güzel. da almışlar. Evet, evet. Ondan sonra izin verdi zaten babam. Biz de kabul ettik. 2 yıl beraber yaşadık.
Sonradan da evlenmeye karar verdik. Evlenince de bu sorunlar başladı. Bunlar daha da var zaten, devamı da gelir. Bu sorunlar başladı. Hem duygusal olarak aslında istismar edildiniz hem de maddi olarak Evet. çok zor dönemler geçirdiniz. İlgisiz bir baba, ilgisiz bir eş. Bu da canınızı artık sizin tak etti ve bir gün uyandınız anladığım kadarıyla çocuğunuzu da alıp annenizin evine gitmek Aynen istediniz, öyle. evi terk ettiniz. Evet, Doğru mu? evet. Sebep bu. Şöyle anlatayım ben Aslı Hanım şimdi. Bu buzdağının görünen kısmı. Bir de görünmeyen kısmı var. Bunun bir de ayrı ev yapmış yani. Ayrı evi var yani. Ayrı evde yaşıyor. Söyledi bana hani evde sizinle bir Evet. araya gelmemek için kavga çıkar diye bu süreçte kendime bir ev tuttum dedi. Öyle mi demiş? O zaman ben anlatayım. Değil bir mi? de benden dinleyin. Değil, maalesef değil. Şöyle oluyor. Ben Ne çıkacak altından acaba bu? bir gün evde pantolonunu arıyor. Bulamıyor. Her yere bakıyor, ediyor. Bulamıyor ama bir türlü. Dolabın altına bakmak istiyor. Bir bakıyor ki orada buluyor. Ben de acaba neden diyorum. Hani bu kadar bu pantolon neden arıyor yani? Dolapta pantolon çok. Neden o özellikle? Kuşkulandım. Ceplerini falan kurcalamaya başladı. Şangır şungur sesler geliyor. Baktım ki elini cebine attı, anahtar vardı. Anahtar çıktı elinde. Ben de düşünüyorum ki acaba annesinin mi? Herhalde annesinin falan diye fazla şey yaptım, takmıyorum. Anahtarı alıp gitti. Ben de bekliyorum tekrardan onu. Ama ki hala kafamda bir şüphe var. Kimin anahtarı o? Kimin Nerenin anahtarı, anahtarı? kim, neden, yani şimdi ben Bir de ondan çok zaten aradı. Herhalde önceden öyle pantolon arayıp Evet. ceplerini kurcalayıp Evet, normal olmayan davranışlar sergileyince şüphelendin mi? şüphelendim, evet. Bir dahaki geldiğinde baktım benim anahtarımı yani değiş tokuş yaptım ikimizin. Benimkini anlamasın diye benimkini ona verdim, onunkini ben aldım. Baktım daire işte 15 20 blok diye geçen bir anahtar. Hani emlakçılarda olur ya, üstlerinde yazılı. Evet. Onun gibi bir şey buldum. Ben de şüphelendim. Şimdi siz kendi anahtarınızla eşinizin cebinden çıkan o daha önce hiç görmediğiniz anahtarı değiştirdiniz. O üstünde blok ve adres adı Evet. yazan anahtarı. Evet. Adres değil de işte şu blok, şu daire Evet, falan evet. gibi. Anladım, o plastik bir Evet, kabı var. evet. Beyaz bir kağıdın üstüne evet. yazılıyor. Hatırladım. Onunla kendi anahtarınızı değiştiriyorsunuz. Evet, değiştiriyorum çünkü kuşkulandım artık. Bir gün Neyden kuşkulandınız bu arada? anahtar çünkü kimsenin değil yani ben o anahtarı artık bulacağım diye kafama koydum. Tamam. Ondan sonra baktım Evin ki nerede olduğunu nereden bileceksiniz? internet üzerinden araştırdım birazcık. Baktım yani yeri de buldum. Üstünde yazanlarla mı? Evet, aynen öyle. Baktım ki farklı bir ev. Ben de gidip görmek istedim yani neden bu ev, ne işi var bu anahtarın Doruk'un cebinde. Anahtar da cebinizde. Evet, benimki de ondan. Bulsanız Yani gireceksiniz. Evet. O da zaten eve giremeyecek, evet, rahatsınız. aynen evet. Sonra gittim ben evin kapısına ama biraz Tek başınıza mı gittiniz? tek başıma gittim. Biraz korku doluydum. Biraz acaba iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum diye. Yüzleşmek beynimde, de kolay değil acaba böyle şeylerle. polis mi çağırsam falan hep böyle kafamda düşündüm. Apartmana girdim. Anahtarı soktum Aslı Hanım. Kalbimde nasıl atıyor zaten inşallah olmasın diye. Bir baktım ki anahtar uydu. Bulduğunuz yeri. Evet, o anda çok Üzülmüş gibi söylüyorsunuz. Hani çok üzüldüm çünkü neden uyumasını istemezdim. Uydu, ben orada yani çok kötü hissettim. Sonra içeri girdim. Tabii ki yani çok şok olmuş vaziyetteydim. Yavaş yavaş çıkıyorum zaten orasına. İnşallah diyorum, hatta düşündüğüm şeyler değildir. Daire 15'ti. Baktım orada yazıyor. Onu da açtım. Onu da girdim. Anahtar uydu. Ona da uydu. Bir baktım ki içeride Beşiktaş formaları. Yani bu eşimin yani gerçekten. Formalarda eşimin adı yazıyor. Doruk.
Doruk, her yerde Doruk yazıyor. Hatta bir ara düşündüm ki acaba ben bu adama yani çok mu kötü davranıyorum diye bile düşündüm. Neden? Yani benden mi acaba sıkıldı? Ben çok mu üstüne gittim? Hani o yüzden mi böyle bir şey yaptı kendine diye düşünmeye başladım yani. Kendim için daha çok üzüldüm. Keşke yapmasaydım. Pişmanlık duydum orasını görünce. Evin içini gezerken falan banyoya gittim. İşte makyaj malzemeleri falan gördüm. O anda işte yani bittim yani o anda. Hemen arkadaşımı çağırmak istedim. Arkadaşımı aradım. Arkadaşım geldi. Kim arkadaşınız? Eşimin arkadaşının sevgilisi. O birlikte yaşadığı. O evi paylaştığı arkadaşının sevgilisi mi? Evet, evet. Adı ne? Uğur. Tamam, meşhur Uğur Bey. Evet. Uğur'un o evde olduğunu nasıl anladın? Başka odaya girince de o formanın üstünde de Uğur yazıyordu. Onu da oradan anladım. Ayrı ayrı, ikisinin de Evet. ayrı ayrı odaları var. İkisinin de ayrı formalarla birlikte. Etraf nasıl? Neler vardı? Etraf çok dağınıktı. Yani erkek yaşadığı belliydi. Sonra ben bir gezmek istedim evi. Ama banyoda kadın makyaj malzemeleri buldum. Gerçekten yani çok kötü şeyler düşündüm o anda. Farklı şeyler geldi aklıma. Hemen arkadaşımı aramak istedim. Ne yapabilirim? Yani polis çağırmak istiyorum. Onu da istemedim. En yakın arkadaşım gelsin dedim. En yakın arkadaşım da geldi eve. Baktık beraber filan. O Uğur'un kız arkadaşı mı? Evet, ona da anlatmak istedim. İşte senin erkek arkadaşınla birlikte benim eşim ev tutmuş. Yani kendi kendine yaşıyorlar bir şekilde diye. O da inanamadı gözlerine. Peki o makyaj malzemelerini görünce ne yaptı? O da şok oldu. Bayağı bir kendine gelemedi kendisi de. Ama ki biz de dedik ki bir sürpriz hazırlayalım onlara. Nasıl bir sürpriz? Evde oturalım dedik. Nasıl olsa anahtar uymayacak. Yani kapıyı biz açacağız diye düşündük. İkimiz. Tamam dedi, o da oturduk ama sakinliğimizi kollamaya çalışıyoruz. Dinlemek de istiyoruz o tarafı. Kapıyla oynamaya başladı. Anahtar girmiyor. O da diyor ki herhalde arkadaşı olarak seninki olmuyorsa diyor ben deneyeyim diyor. Herhalde diyor yanlış anahtar aldın diyor. Arkadaşı İki bizde- anahtar var. Evet. Evi ortak paylaşıyorlar yani. Arkadaşı açıyor kapıyı, bizi görüyor zaten o anda. Şok oluyorlar oluyorlar. ikisi. Ne Biz dediler de sürpriz mesela? yaptık zaten onlara. Sürpriz yapınca onlar da durun dedi, sakin olun falan bize dediler. Biz sakiniz. Nasıl bir açıklama yaptılar mesela? Açıklama şöyle yaptılar. Hani kendi kendine ev tutmak istemişler. İşte maç olaylarına falan girmek istediler herhalde. Ben artık Peki o makyaj malzemelerine nasıl bir açıklama yaptılar? İşte biz de onu düşünüyoruz. Sonraki anlatıyor yani bize. Diyor ki işte yanlış anlamayın. Sakın bizi diyor yanlış anlamayın. Biz sadece erkek erkeğe takılıyoruz. İşte diyor kaçmaya çalışıyor Niye evde. gizlemişler o zaman o Aslında evi? anlatamıyor Aslı Hanım bana. Sadece kaçmaya O çalışıyor. makyaj malzemelerini birbirlerine mi sürüyorlarmış? Ben onu anlatmak yani ondan dinlemek istiyorum ama kaçıyor Doruk. Ben diyor banyoya gireyim de şu çöpleri atayım da diyor bir geleyim diyor. Ya da diyor Onları atacak, onları toplayacak. içeri. kapıcının diyor ücreti var, aidatı var diyor. Ben onu ve ben de diyorum ki hani İBAN üzerinden diyorum artık tüm herkes diyorum Bir bankacılık sürü diyor, olay mobilden. oluyor orada. Ben İBAN üzerinden atsana kapıcının adresini diyeceğim. Aynen öyle. Yakalamışsın kocanı. Makyaj malzemeleri var. Evet. Kadınlarla ev tutmuş. En yakın Evet. arkadaşıyla. Evet. Sonradan otururken Siz de aşırı sakinsiniz ama. sakiniz. Hani bekliyoruz çünkü hani bir şey hiçbir zaman doğru açıklama gereği duyan bir adam değildi. Hani doğru düzgün konuşamıyorduk onunla. Hep açıklama bekledik ama gelmedi bir türlü. Salonda oturuyoruz Aslı Hanım. Bir bakıyorum ki kapıyla birisi oynuyor. O an düşündüm bir erkek arkadaşı zannettim. Bir Değil bak- mi? Keşke olsaydı. Keşke olsaydı. Şimdi bir bakıyorum yani öyle böyle değil yani yaşadığım olay. Çok ya beynimden aşağı kaynar sular dökülüyor. Üst komşum yedirdiğim, içirdiğim, çayımı içtiği, çocuğumu oyuncaklar getirdi, sevdiği, çocuğumu bilen yani birisi. Nasıl? Arkadaşım gibi gördüğüm birisi. Kadın
içeri giriyor. Kapıyı açmaya çalışan anahtarıyla üst komşunuz mu? Üst komşum ne demek yani? O kadın da Evime soktuğum insan. Evime yani yemeğini sizin yiyen bir kocanız insan. sizi üst komşunuzla mı aldatıyormuş? Evet. Kaç yıllık komşunuzdu? 2 yıllık Aslı Hanım. Peki eve başka giren biri oldu mu? Olmaz olur mu? Nasıl? Burcu girdi. Bir de onun arkadaşı. Burcu kim? Üst komşumun arkadaşıydı. Üst komşunuzun kız arkadaşı da Evet, geldi. Evet, evet, İkisi birlikte geliyorlar. evet. Üst komşunuz sizin eşinizle Önce birlikte. Tülin giriyor, arkadan Burcu giriyor. Burcu da Uğur Bey'in kız arkadaşı mı? Uğur'un kız arkadaşı. Tanıyor musunuz onu da? Evet, tanıyorum. İkisi de yani komşumuz çünkü. Uğur Bey'in kız arkadaşı ne yaptı? O da yani eline hakim olamadı. Bayağı sinirlerimize hakim olamadık. Güzelce dövdük. Kadınları dövdünüz mü güzel? Dövdük, patakladık, sinirimizi çıkardık. Sonra hiçbir şey olmamış gibi vurduk çıktık. Yani şiddete tabii karşıyız buradan söyleyelim yani bunu ama. hak etmişlerdi. Sonuçta evliydi onların ikisi de. Evlilerle olması Yani evli erkeklerle birlikte olan kadınları gerçekten anlamış değilim. Dışarıda bir sürü bekar adam var. Evet. Mesela ne işin var senin evli adamla, değil mi? aynen Çocuğu öyle. var, aynı yani bir de üst kattasın, görüşüyorsun. Ondan sonra ailece bir araya geliyorsun. Onlar evli mi peki? Onlar bekardı. Eşim onlara bazen yardıma dokunuyordu, yardım ediyordu. Ne gibi yardımlar? Yani musluğu akıyordu, musluğunu tadilat ediyordu. Yani komşu diye ben pek önemsemiyordum. Eşin Görüyordum. önce bence gelsin evde çocuğuna babalık yapsın, karısına kocalık yapsın, evin içindeki eksikleri yapsın. Kendi evine, kendi karısına, kendi çocuğuna yetemeyen bir adam çıkmış bir de dışarıya başka kadınlara yetmeye çalışıyor. Nasıl olacak bu iş? Peki ne yaptınız onlar gelince? Belli ki bir arbede yaşanmış. Yaşandıktan sonra pandemi koptu. Çıktınız mı sonra? Aslan çıkılır mı oradan? Biz aldık böyle onları oturttuk köşeye. Yani resmen bant çektik gibi. Nasıl? İkisinin de fotoğraflarını çektik. Kadınları mı oturttunuz? Hepsini. Dördünü birden. Dördünü Dizdiniz birden, yan evet. yana. Evet, dördünü birden fotoğraflarını çektik. Niye? Kanıt olsun diye. Belgelediniz. Evet, belgeledik. Sonra çıktınız gittiniz. Sonradan çıktık gittik. Sonra akşam eşiniz eve geldi mi? Aradı mı? Arkanızdan Yok, koştu mu? Peşinizden yok. gelmedi mi? Yok, kesinlikle gelmedi. Evde kaldı onlar. Evet, evde kaldılar. Siz de evinize gittiniz. Evet, öyle oldu. Sonra Sonra da evi mi terk ettiniz? evi terk ettim. Bir daha da ne onu görmek istedim ne de görüşmek istedim. Yani hiçbir şekilde ne kinim var. Peki bir kızgınlığım aydan beri var. hiçbir boşanma davası falan yok ortada. Boşanma davasını getirmiş bulunmaktayım. Ha. Evet. Bu dosyanın şöyle. içinde boşanma Evet, davası mı evet. var? Kendisiyle artık bütün iletişimi koparma ama şöyle bir şey. Ben bütün nafakamı, tazminatımı istiyorum. Parası yok, adam çalışmıyor, 5 kuruş parası Bulacak. yok. Bana ne aslanım, bana ne yani, bulması gerek. Tazminatımı da alacağım, nafakamı da alacağım. Gerekirse 100.000 lira her ay verecek bana takır takır. Ben şimdi size soruyorum, eşinizle görüşmek istiyor musunuz? Kesinlikle istemiyorum. İstemiyor musunuz? İstemiyorum. Yüzleşmeyecek misiniz? Herkesin önünde. Yok, istemiyorum artık. Ben şimdi onun yanına gideceğim. Tamam. Benim ona 2 çift sözüm var. Tamam. Beni kandırdığını sanıyor çünkü deminden beri ama ben onu zaten yalanlar söylediğini hissetmiştim, fark etmiştim. Ben şimdi onun yanına gideceğim. Eğer kararın değişir, fikrin değişirse... Yani tamam, ona sadece bir hediye vermek istiyorum. Ha, geleceksin mi? Yani tabii ki. Sadece hediyesini verip çıkıp gideceğim. Tamam, biraz önce gelmeyeceğim dedin, şimdi geleceğim diyorsun. Sadece hediyelerini Tamam, görsün ben de yani. olsam ben de vermek Evet. isterdim onu yüzüne çarpıp. Hediyelerini görsün. Ben şimdi gidiyorum o zaman. Toparlan biraz, sen de gel. Tamam. Tamam. Doruk Bey, Buyurun. amma çok eviniz var. O konu çok yanlış anlaşılmış ama Ha. gerçekten. Üst komşunuzla mı yanlış anlaşıldı? Anahtarı verdiğiniz üst komşunuz. Evet ya o konular biraz daha böyle net değil aslında. Nasıl netleşecek o konular? Ya ben eşimle o konuları gerçekten çözebilirim. Ya. Ben öyle Evin düşünüyorum. içindeki kadın makyaj malzemeleri.
Ha ya o konuyu çözdük aslında. Yani eşime bunları çok rahat açıklayabilirim ben. Hı hı. Açıklayamamışsınız ama. Yani şimdi açıklayabileceğimi düşünüyorum. Bence şimdi dinlemeyecek o sizi ama neyse. Siz daha çocuğunuzun kaç yaşında olduğunu bilmiyorsunuz ya. Siz daha çocuğunuz kaçıncı sınıfa gidiyor bilmiyorsunuz. Başka yerlerde ev tutmayı biliyorsunuz. Başka kadınlara eşlik yapabilmeyi biliyorsunuz. Siz önce gidin çocuğunuza babalık yapın. Önce gidin karınıza kocalık yapın. Önce kendi evinize sahip çıkın. Yeni yeni evler açmak yerine. Çok doğru. Hı, bunların hepsini düzeltebileceğimi biliyorum ben. Çok mu doğru? Evet. Siz birazdan bence neyin çok doğru olduğunu göreceksiniz bu masada. Ha, Ebru da geldi. Aşkım. Boşanma davası. Bu da hediyelerin, bu da yüzüğün. Ah 100.000 lira da nafaka istiyorum. Gerisini sen düşün. aşkım dur, ben bunların hepsini açıklayabilirim. Dur bir saniye bekle. Sevgili izleyiciler, 1001 yüzünüz varsa gerçek yüzünüzü asla bulamazsınız. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşça kalın.